Hanımlar, beyler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuz Black Desert Online oyunu 2025 yılında oynanır mı? Bunu size iki kısımda anlatacağım. Birinci kısım oyunu daha önce hiç oynamamış, duymuş ama merak etmiş ama oynamamış kişiler için hani oyun bize neler sunuyor, maddeler halinde bunu anlatacağım. İkinci kısımsa oyunu oynamış, oyundaki bazı sebeplerden dolayı oyunu bırakmış, sıkılmış ama geri dönmeyi düşün acaba oynanır mı diye düşünen arkadaşlar için olacak. İlk kısımdan başlayalım. Birinci olarak yüksek grafik kalitesine sahip oyunun gerçek anlamda MMORPG piyasasına baktığımızda gördüğüm en iyi grafik kalitesine sahip oyun. Düşük sistemi olan kişiler için de grafik kalitelerini inanılmaz seviyelerde düşürebiliyorsunuz. Hani böyle bir özelliği var. Bilgisayarı kaldırmayanlar için GeForce Now üzerinden de oyun aynı şekilde oynanıyor. Yani internetiniz iyi, bilgisayarınız iyi değil. GeForce Now üzerinden dahi oynayabiliyorsunuz. Böyle bir seçeneği var. İkinci olarak aksiyon kombat sistemine sahip, yani oyundaki karakterlerinizle inanılmaz kombolar yapabiliyorsunuz. Karakterinizin aksiyon kombat sistemi dediğimiz sistem karakterinizin baktığı yöne doğru attığınız skill'i atması, yani o yöndeki bulunan herkese vurması. Sadece bir kişiye tıklayıp o kişiye hasar vermesi değil, sadece önünüze gelen kamerayı çevirdiğinizde karakterinizin bulunan yere skill'leri atması ve orada o komboyu çevirmeniz. Yaptığınız combo da aksiyon kombat sistemi de buna diyoruz. Çok sağlam bir kombat sistemine sahip. Yani oynadığım MMORPG oyunlar olarak altını çiziyorum. En iyi iki kombat sistemine sahip oyundan bir tanesi Black Desert Online. Üçüncü olarak yardımlaşan klanlar ve oyuncu kitlesine sahip. Siz bugün oyuna sıfırdan başladığınızda oyunun kendi içinde de maceracı rehberi var. Ayrıyeten YouTube'da da birçok kaynak var ama aynı zamanda oyunun içinde size birçok destek verecek klan mevcut. Yeni başlayanlara yönlendiren, yardımcı olan birçok klan mevcut, birçok oyuncu mevcut. Oyun için güzel bir sosyal iletişim mevcut. Birçok insanla tanışıp oyun oynayabilirsiniz. Benim şu an mesela Black Desert aktif olarak oynamayan birisi bile olduğumda tanıştığım ve sohbetim hala devam eden insan sayısının bir çoğunluğu Black Desert Online'dan bulunmakta. Dördüncü olarak gelişmiş yaşam sistemine sahip. Arkadaşlar, yaşam sistemi çok geniş. Yani MMORPG olarak da çok geniş. Aynı zamanda başka oyunlara kıyasla da yarışabilecek, sadece yaşam simülatörü olan oyunlarla bile yarışabilecek düzeyde yaşam sistemine sahip. Balıkçılık, atçılık, çiftçilik, aşçılık, kimyacılık, deniz sistemi, birçok şey açıdan çok geniş bir yaşam sistemine sahip. Bunu oynamadan zaten bilemezsiniz. Yani yaşam yapmayı seven insanlar için çok gelişmiş bir yaşam sistemine sahip. Çok keyif alarak yapacağınızdan eminim. Beşinci olarak zorlu bireysel ve parti bosslarına sahip. Arkadaşlar, bunlar yeni eklendi oyuna. Yani çok olmadı. Bir sene, iki sene kadar oldu. Oyunda hem kendi başınıza kesebileceğiniz bireysel zorluklar, zorluk derecesi artan, yani birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye diye artan bosslar mevcut. Aynı zamanda partinizle birlikte kesebileceğiniz bosslar da mevcut. Yani ekibiniz var, birlikte hani boss keselim falan, hani boss fight yapalım dediğinizde keyif alarak yapabileceğiniz bosslar var kesebileceğiniz. Altıncı olarak eğlenceli klan bağlantı noktası ve bölge savaşları mevcut. Arkadaşlar, oyunda düzenli olarak yani günlük ve haftada bir günlük olarak bağlantı noktası dediğimiz savaşlar, haftalık olarak da bölge savaşları mevcut. Klan savaşları çok keyifli geçiyor. Düzenli olarak mutlaka yapılıyor. Birçok klan yapıyor. Mutlaka hani yapmak istiyorsanız yapan klan bulup girebilirsiniz. Demeyin ben yeni başladım, işte seviyem düşük, ben nasıl yapacağım? Zaten bazı kısıtlamalar var. Oyundaki son seviyedeki adam son seviyedeki gücüyle o bölgede girip savaşmıyor. Oyun orta bir seviyedesin diyor. Orta seviyenin üstündeki bütün o kasmış olduğun itemler geçersizdir savaş esnasında. Bir dengeleme var. Yani yeni başlayan bir kişi de girip savaşta savaşabilir. Tamamıyla o size bağlı. Bunun haricinde 3 vs 3 lig kasmalı arena sistemi mevcut. Arena of Solar dediğimiz sistemde arkadaşlar, kendi başınıza girdiğinizde yanınıza 2 tane rastgele takım arkadaşı atar. Karşıda 3 kişi atar. 3 vs 3 bir savaş sürdürürsünüz. 3 rounddan oluşur. 2 roundu alan kazanıyor. Yani burada lig kasabilirsiniz. Bu şekilde oynayarak lig kasabilirsiniz. Aynı zamanda bunun ikinci bir kısmı da şu şekilde. Bir klandasınız. Klan arkadaşlarınızla aranız iyi. Onlar da seviyor sizin gibi arena atmayı diyelim. Klan içinde 3 vs 3 ayarlayıp da vs atabiliyorsunuz bu arena solar sisteminde. Bu da çok güzel. Arena Solar sisteminde yeni oyuncu olun, hiç fark etmez. Oyunun içinde zaten arenada size verilen bazı itemler var. Bu itemler doğrultusunda bu savaş atıyorsunuz. Üzerinizdeki mevcut itemle değil, arenaya girerken size arena için verdiği itemler var. Bu itemleri dizerek savaş atıyorsunuz. O yüzden herkes eşit orada. Orada tamamen oyunculuğa bağlı.
arena sistemi, bilginiz olsun. Sekizinci olarak gelişmiş gemi sistemi. Az önce de bahsettiğim yaşam sistemine giriyor gemi sistemi de açıkçası. Ama bunun üzerine tekrardan şundan geçmek istedim. Gemi sistemi alın, başka bir yere koyun. Sadece gemi oyunu olarak bile oynatabileceğiniz düzeyde bir gemi sistemine sahip. Oyunda işte adalar arası ticaret yapıyorsunuz, takas yapıyorsunuz, denizde yaratıkları öldürüyorsunuz, seyahat ediyorsunuz filan. Grafik kalitesi ve size sunmuş olduğu bu oynanışla birlikte yani çok eğlenceli bir gemi sistemine de sahip oyun. Dokuzuncu olarak sürekli büyümekte olan bir haritası var oyunun. Tek bir dünya haritası üzerinde düşünün oyunu. Oyuna sürekli yeni bir bölge ekleniyor. Yani bölgeler eklendikçe haritadaki kara olan hani görünmeyen yerler yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Harita gitgide genişliyor. Düzenli olarak yılda mutlaka bir tane de olsa bir bölge getiriyorlar, bir kısım getiriyorlar ve haritayı gitgide büyütüyorlar. Bununla ilgili çok çalışmaları var. Güzel ilerliyor. Onuncu olarak çok sayıda oynanabilir sınıf mevcut arkadaşlar. Oyunda yani karakter çeşitliliği çok fazla. Mesela büyücü diyelim. Büyücü diye bir sınıf var. Onu kastetmiyorum. Büyü kullanan karakter olarak oyunda sadece büyücü değil, birçok büyü kullanan, çeşitli büyüler kullanan farklı klaslar, sınıflar mevcut. Aynı zamanda yakın dövüşte de aynı şekilde. Suikastçı dediğiniz zaman sadece ninja'dan ibaret değil. Birçok suikast sınıfı da mevcut oyunda. Karakter çeşitliliği çok fazla. Önemli olan sizin orada kendinize en çok hitap eden ilk başta zaten oyunun hiçbirini bilmediğiniz için karakterin tipine falan bakarak, tarzına bakarak ha bu tarz, bunun tipi bana daha çok uyuyor diye düşünerek başlayabilirsiniz. Zaten oyunda karakterleri iyice tanıdıkça daha sonra iyice emin olabilirsiniz. Tarzına göre doğru karakteri bulmanız olası. 11. olarak da yeni oyuncu dostu bir oyun. Şunu düşünebilirsiniz. Normal şartlarda ya ben oyuna yeni başlıyorum, İşte yıllardır bu oyunu oynayan insanlara nasıl yetişeceğim diye düşünebilirsiniz. Oyunda bir dengeleme sistemi var. Şu şekilde yani sizi tutup da tabii ki o en son seviye oyuncuya hemen yetişemezsiniz ama o eski oyuncuyu şöyle düşünün. Geçen yıla kadar eski oyuncunun yıllardır yaptığı bütün emeği siz yeni başladığınızda oyuna gelen işte başarı görevleri falan var. Onlarla birlikte birkaç ay içinde o kişi eski oyuncunun yıllardır emek vererek yaptığı kısmı siz birkaç ay içinde o seviyeye geliyorsunuz. Tabii ki mevcuttaki şu anki gücüne yetişemiyorsunuz. Yetişmeniz için sizin de vakit ayırıp oynamanız gerekiyor. Ama aranızdaki skala hani çok yüksek değil yani %100 değil, %15, %20 skalasında kalıyorsunuz. Bunun haricinde 12. olarak da Pay to Win var mı oyunda diye soran olabilir. Oyunda Pay to Win mevcut arkadaşlar ama bu Pay to Win eskiden çok etkiliyordu. Şu an çok etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü önceden hani Pay to Win yapıp son seviyeye gelen oyuncu sizi her alanda darlayabiliyordu. Ama şu anda oyun içinde dengelemeler oldu, ceza yaptırımları çok ağır oldu. Size kolay kolay kimse gelip bulaşmıyor oynarken. Siz işte işten geldim, bir iki saat işte oyun oynayacağım, şu bölgede canavar keseceğim dediğinizde biri gelip size musallat olmuyor, sizi keseceğim demiyor. Bu iyi veya kötü. Hani bu tamamen sizin oyun tarzınıza bağlı olarak değişebilecek bir seçenek. Sadece belirtmek istedim. Arkadaşlar yeni başlamayı düşünen hani daha oyunu hiç oynamamış kişiler olan kısmını bitirdim. İkinci kısma geçiyorum. Video bu arada hoşunuza gidiyorsa bu tarz içerikler, yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. İkinci kısma başlıyorum. Bir, başarısızlık oranı sınırlandırılması geldi arkadaşlar. Bizim eski oyuncular olarak bizi en çok darlayan, bizi en çok zorlayan şey bizi sınırlandırması, itemleri yakmamızdı. Yani biz daha önceden artı basıyorduk, gidiyorduk, para kasıyorduk, kasıyorduk, geliyorduk, itemi yükseltmeye kalkıyorduk. Başarısız oluyordu. Ya seviyesi düşüyordu ya item yanıyordu. Bundan dolayı da biz oyundan soğuma geliyordu. Oyunu bırakma isteği geliyordu. Birçok kişinin bırakma sebebi budur. Şimdi bunda artık bir sınırlama getirdiler. Atıyorum işte bir yüksek seviye bir item basacaksınız. Bu düşük seviye itemlerde daha az oluyor bu. Yüksek seviye item basarken de belli kotalar oluyor. Mesela diyelim ki örnek veriyorum yüksek seviye işte Devo kolye diyelim 20 veyahut da 30 olsun. 30 kez başarısız olursan diyor 31. de kesinlikle %100 şekilde geçiyor. Bu şekilde sınırlandırmalar getirdiler yani. Kesinlikle mutlaka bir şekilde geçiriyorsunuz. Önceden böyle bir şey önceden isterseniz 40 defa 50 defa deneyin şansınız tutmayınca kesinlikle geçmiyordu. Yeni başlayan bir kişi bir aylık oyun tecrübesiyle şansını kullandığında geçebiliyordu. Bu da sizi oyundan soğutabiliyordu. Buna böyle bir sınırlandırma getirdikleri için oyun piyasasındaki yüksek seviye itemlerin uçuk fiyatları da çok daha uygun fiyatlara geldi. Örnek yine veriyorum Debo Kolye üzerinden 300 T
satışı vardı. Ön siparişten gidiyordu. Asla hani böyle hem o parayı kasmak ayrı bir dert, hem parayı kastıktan sonra o itemin gelmesini beklemek de bir durumdu. Şimdi bu itemi pazarda çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. 180 TL civarlarında. Ya isterseniz 150 TL'den ön sipariş atıp eski fiyatına kıyasla yarı yarı fiyata bile alabilirsiniz. Bu size sadece verdiğim bir örnekti. Bunun gibi birçok item bu duruma geldi. Yani artık eskisine kıyasla güçlenmek çok daha kolay kıyasladığımızda. İkinci olarak yaşam sınıf seviyelerinin tüm karakterlerde ortak olması. Önceden biliyorsunuz ki bir yan karakterde balıkçılık, aşçılık yaptınız. Diğeriyle avcılık yaptınız. Başka bir karakterinizle denizcilik yaptınız diyelim. Bunların her biri ayrı ayrı oluyordu. Onların hepsini bir bütün yaptılar. Yan karakterimde ben balıkçılıkta usta 10 seviyesine geldim. Aynı zamanda benim ana karakterim de usta 10. Diğer yan karakterlerim de usta 10 seviye balıkçı oluyor. Artık ortak yaşam. Bu da size oyun içinde oynama kolaylığı sağlıyor. Yaşam oynarken oynayan arkadaşlar için güzel bir kolaylık sağlıyor. Üçüncü olarak slot vs'lerin kalkması. Arkadaşlar az üstünden geçmiştim. Şimdi ise detay vererek anlatayım. Oyuna Dehkia slotları geldi. Dehkia slotları şu şekilde birçok haritada var artık. Para kazandıran herhangi bir slota gittiniz. Orada Dehkia lambası dediğimiz bir lamba var. Bu lambayı açıyorsunuz. O lambayı açtığınız yerde sürekli yaratıklar çıkmaya başlıyor. Siz kestikçe onlar tekrardan çıkıyor. Ya bu şekilde slot dönüyorsunuz. Dışarıdan birisi gelip sizin slotunuza vurmaya kalktığı takdirde slotu hasar veremiyor. Yani slotu kesse dahi çöp alamıyor. Aynı zamanda cezalandırma sistemi de güçlendiği için sizin ölmenize vesile olursa, örnek veriyorum, sizi tuttu yere düşürdü. Yaratıklar sizi öldürdü. O kişi yine eksi karmaya düşüyor. Önceden son vuruşu yapandı ama bunu değiştirip böyle bir hale getirdiler. Bu da sizi slotlarda daha rahat dönmenize, para kazanmanıza vesile oldu. Yani akşam işten geldim bir iki saat ayırayım dediğinizde o bir iki saati bu şekilde daha rahat, daha temiz şekilde değerlendirebileceksiniz. Dördüncü olarak oyunda yüksek gelirler elde etmek için sınırsız yaratık kesmenize gerek yok. Evet arkadaşlar, önceden para kasmamız lazımdı. Debo kolye alacağım, 300 T kasmam lazım. Sabah akşam slot dönmem lazım. Çok hızlı para kasabilmem için en iyi kasma yöntemi slot dönmekte. Bu da bizi oyunda bir süre sonra sıkıyordu, bıktırıyordu ve o paralar çok yüksek paralar olduğu için bu kadar slot dönmekte insanı oyundan soğutuyordu. Şimdi yaşam iyileştirilmeleri yapıldı. Aynı zamanda dediğim gibi parti bossları iyileştirmeleri falan da yapıldı. Farklı para kazanç kaynakları oluşturuldu. Yani şu an başka şeyler yaparak da slottaki gelirle aralarındaki fark %10'a kadar düştü. %10'a %15'e kadar düştü. Yani yaşam yaparak da çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Önemli olan size hitap eden yaşam kısmını bulmanız. Bunun haricinde beşinci olarak hikaye ve animasyon iyileştirmeleri. Arkadaşlar birçoğunuzun inanın hani ilgilendiğini sanmıyorum ama yine de ilgilenen arkadaşlar olabilir. Oyundaki eskiden bile çıkmış olan eski bölge haritaları bile iyileştiriliyor. Hem karakter, NPC'lerin yüz kaliteleri, grafik kaliteleri olsun, aynı zamanda hikaye akışları olsun. Hem oyun hikayesi düzeltiliyor, hem hikaye animasyonları düzeltiliyor. Yani hikaye ve animasyonu seven, oynarken hikayesini, animasyonunu merak eden insanlar için çok daha keyifli, güzel bir animasyon sunuyor. Hani bu da bir artı, belki sevenler vardır onlar için hani daha keyifli oyunun hikayesine kendini kaptırabilirler. Altıncı olarak diğer oyuncularla birlikte yapılabilecek içeriklerin çoğaltılması ve kazanç iyileştirmeleri. Yaşamda dediğim gibi hani kazanç iyileştirmeleri var. Aynı zamanda mesela önceden klan bossları vardı ama dönülmüyordu. Neden? İşte bir slotta bir saatlik kazancınız klan bossların dönmektense, yani bir saat gidip slot dönmek daha kazançlı olduğu için dönülmüyordu. Ama şu an kesinlikle klan bosslarına vakit ayrılması daha kazançlı çıkıyor. O yüzden ekip halinde hani klanla başka o diğer oyuncularla birlikte bir şeyler yapmak isteyen oyuncular için de böyle bir seçenek oldu. Yani klan boss'u. Aynı zamanda yeni bölge geldi dedik. Yeni bölgede yine parti boss'ları, ekip boss'ları, işte klan boss'ları mevcut. O boss'ları da keserek güzel, yani zorlu boss'lar, yani mekanikleri falan yapmanız gerekiyor. Kestiğiniz takdirde oradan da güzel ödüller alıyorsunuz. Bireysel olarak zaten yapabilecekleriniz çok fazla oyunda. Başka da anlatabileceğim bir şey kaldığını düşünmüyorum. İlla ki eksikler vardır. Eksik gördüğünüz, hani üzerine değinmediğim bir konu varsa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.